Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. İpimiz Pollyanna'nın bebe yünü. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ben küçük bir anlatım yapacağım. Hemen şöyle ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 model kurmak için 3 de sonuna yine ekliyorum. Yani 3, 3 diye devam edecek ilmek sayımız. Şu anda şişimde 15 ilmeğim var. 15 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastiksiz başlıyorum. Siz istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar. Evet. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Yani kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örelim. Daha sonraki ilmeğin arka boşluğundan, yani bakın şu iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım, aldım. Şişime ipimi bir kez doladım. Daha sonra sıradaki ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir düz ördüm ve şişimden çıkardım. Yani 2 ilmekten burada 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıradaki ilmeğim ters, bir ters ilmek. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Şişime bir kez ipimi doladım. Daha sonra sol şişimdeki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık burada. Yine bir ters ilmek. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkaralım. Bir kez ipimizi dolayalım. Daha sonra sıradaki ilmeğimiz ve arkasındaki ilmeğimizi de ikisini bir düz örerek şişimizden çıkartalım. Bir ilmek ters. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Daha sonra 2 ilmek bir alarak şu şekilde düz ördüm. Ve kenarda bir ters ilmekle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Bu üçlü ilmeğe gelince 2 tanesini ters olarak örelim. 1
2 ilmek ters ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Bir düz ilmek, 2 ters ilmek, aradan çıkarttığımızı örmeden alalım. İpimiz kendimizden tarafta olsun. Bir düz ilmek, 2 ters ilmek, aradan çıkarttığımızı örmeden alalım. Bir düz, 2 ters. Bu ilmeği örmeden alıyoruz. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Yine ters olarak ördüm. Şu örmeden aldığım, aradan çıkarttığım ilmeği yine örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Ve bu aldığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Şu şekilde. Bir ters ilmek ördüm. Bu uzattığım ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Ve bu ilmeğimi de alarak ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ters ilmek. Bu aradan çıkarttığım yine örmeden aldım. İpim arka tarafta. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğimi de aldım ve ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Şu şöyle bir görüntümüz olacak. 5. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 2 ters ilmekle devam ediyorum. Bir düz, ilmeklerimiz belli zaten. 2 ters. Bakın şu şekilde. Bir düz, 2 ters ilmek örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak güzel bir model. Modelimiz böyle arkadaşlar, bakın. Şu şekilde 6 sıra yaparak modelimizi bir kez kurmuş olduk. Modeli bir kez daha kuralım. Modelimizin 1. sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örelim. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Daha sonra 1. ilmeğin arka boşluğundan buradan şöyle ilmeğimizi kaydırmadan yapalım. 1. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime bir kez de ipimi doladım. Daha sonra bu sıradaki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Bir ters ilmek,
Bir arka boşluktan ilmek çıkartalım, alalım. Bir kez dolayalım ipimizi. Daha sonra bu 2 ilmeğimizi de düz örelim. Bir ters ilmek, birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. İpimi bir kez doladım şişime. Sıradaki 2 ilmeğimi de şu şekilde düz ördüm. Bir ters. Sıra sonuna kadar bu işlemleri yapalım. Modelde kaydırma yok. Aynı, bakın, aynı hizada şöyle ikinci modeli de kurduk. Kenarda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. 2 ters ilmek, bu üçlünün de 2 ilmeğini önce ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Aradan çıkarttığım ilmeği örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim düz. 2 ters. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir düz, 2 ters ilmek örelim. Aradan çıkarttığımızı da örmeden alalım. Bir düz, 2 ters. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Zaten tersti. Yine ters ördüm. Bu uzun ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Devamındaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve bu ilmeğimi de alarak ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ters ilmek ördüm. Bu uzun ilmeğimizi örmeden alalım. 2 ters ilmek. Bu ilmeğimizi de bu 2 tersin üzerinden geçirerek bırakalım. Bir ters. Bu ilmeğimizi örmeden alalım. Devamındaki 2 ilmeğimizi ters örelim ve bunu da alıp üzerinden geçirip bırakalım. Bir ters ilmek. Bu uzun ilmeğimizi örmeden aldık. Devamındaki 2 ilmeğimizi ters ördük. Örmeden aldığımız ilmeği de 2 ters ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktık. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 2 ters örerek devam ediyorum. Düz ilmeğim zaten belli düz. Diğer ikisini de ters örüyorum. 2 ters, bir düz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son sıramız, modelimizi 6 sıradan kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın şöyle ilerleyecek. Harika, güzel bir model. Bir de ayrı bir parça yaptım. Onu göstereyim size. Daha önce de şunu hazırladım. Bunda da şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Bunu lastiksiz yaptık. Dediğim gibi istediğiniz lastiğin üzerine kullanabilirsiniz bu modeli, uygulayabilirsiniz. Bu lastiğe de gayet güzel oldu. Bakın şu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle güzel temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de böyle bir görüntü elde edersiniz. Model oldukça güzel ve şöyle gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgüsünde, çocuk örgüsünde hepsinde kullanılabilecek harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.